Merhaba, Papatyanın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber belki de daha önce hiç görmediğiniz altıgen bir motifle geldim karşınıza. Gerçekten yapımı oldukça kolay ve gördüğünüz gibi görünüşü de gayet şık arkadaşlar. Neler yapabiliriz bu modelle derseniz çok güzel bebek battaniyeleri, yelekler yapabilirsiniz. İstediğiniz altıgen motifle yapılan tüm örgülerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şöyle diğerini de göstermek istiyorum. Sizin için iki farklı renklerde ördüm. Bunları böyle ekran kaydı alıp renk kombinelerine bakabilirsiniz. Arkadaşlar 4 renkten oluşan bir motif. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Spagetti, baby koton, spagetti yarn baby koton iplerim arkadaşlar. Şöyle yapısını da göstermek istiyorum. Çok yumuşak ve gerçekten çok kaliteli bir ip. Hemen tığ numaramı göstermek istiyorum. 2 milimlik tığ ile ördüm. Benim elim gevşek diye biraz küçük tığ kullanıyorum. Ama sizin eliniz daha sıkıysa 2.50 veya 3.3 milimlik tığ kullanabilirsiniz. Evet, hemen bir indirimle de şöyle karşınıza gelmek istiyorum, indirim haberiyle. Arkadaşlar, spagettiyarn.com adresinden yapacağınız 400 TL ve üzeri alışverişlerde Papatya 40 koduyla beraber alışveriş yaparsanız 40 TL indirim alabiliyorsunuz. Bunu da hatırlatmak istedim. Ve yine modelime başlamadan önce biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup abone ol butonunun yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilir ve bana büyük bir destek sağlamış olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzelliklerin yapımına geçiyorum. Öncelikle yeşil ipimle başladım. İpimi halka haline getiriyorum. Şöyle bakın. Halka haline getirdim. Birleştirdiğim noktadan tutuyorum. Tığımı içinden geçirdim. Ve 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığın başını doladım. İkili trabzan yapıyorum. Yan yana 2 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Halkamın içine battım. Yine 2 tane ikili trabzan. Araya bir zincir, 2 tane ikili trabzan. Bu şekilde ikili trabzan grupları yapıyoruz. Şu anda 3 tane oldu. Bir zincir, dördüncüyü yapıyorum. 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan. Bu sıra bu şekilde devam edecek. Sihirli halkamın ipini tutup ortayı küçültüyorum. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir zincir çektim. 2 tane ikili trabzan, 6. grubumu yaptım. Bir zincir çekiyorum. Ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum arkadaşlar. Şöyle iyice sihirli halkamın ipini çektim. Ortayı küçülttüm ve herhangi bir ilmeğe batıyorum. Sihirli halkamın ipine bir düğüm attım ve hemen sihirli halkamı çözülmemesi için saklıyorum. Sizler ayrıntılı bir şekilde saklarsınız arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Diğer rengime geçiyorum. Evet. Şöyle diğer rengime geçtim. İpime bir düğüm attım. Ve şöyle bakın. Şurada bir zincir çektiğim bölümün içine batıyorum. 2 tane zincir çektim. Tığın başını doladım. Aynı bir zincirlik bölüme battım. 2 ilmek çektim. İkisi tığımda ve diğer rengime geçiyorum. Şöyle güzel bir pembe rengim var. Hemen onunla devam edeceğim. Şu şekilde
kapatıyorum. Şöyle iplerimi de sıkıştırıyorum. Şöyle arkada yürüteceğim bakın. İkisini de yürütüyorum arkada. Bakın. Burada yan yana 2 tane ikili trabzan yapmıştık. İlkine batıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı trabzan tepesine. Hemen yanındaki trabzanı arkada iplerimi yürütüyorum. Hemen yanındaki trabzanın tepesine yine 2 tane trabzan yapıyorum. İkinci trabzanı 2 ilmeğini çekip 2 ilmeğini kapatmıyorum. 2 trabzan tepesine 4 tane trabzan yapmış olduk. Hemen diğer rengime geçiyorum. Şöyle diğer rengimle kapattım. Şimdi bakın bir zincirlik boşluğa geldim. Hemen bir zincirlik boşluğun içine batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Bir kez daha batıyorum. İkinci trabzanı yarım kapatıyorum. Ve hemen pembe rengime geçiyorum. İplerimi sıkıştırıyorum eğer bolsa. Ve buraya geldim. Bakın burada yine bir trabzan tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani 2 tane trabzanı 4 taneye çıkarmış oluyorum. Hemen yanındaki trabzana da aynı şekilde 2 tane ikili trabzan yapmadan ikinciyi kapatmıyorum ve hemen diğer renkle kapatıyorum. Şöyle bir göstermek istiyorum. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Bakın yine bir zincirlik bölüme geldim. Arkada pembe ipimi yürütüyorum ve bu bir zincirlik bölümün içine 2 tane ikili trabzan, ikinciyi yarım kapattım ve pembeye geçtim. Şöyle tekrar göstereceğim. Bakın bir zincirlik bölümlere 2 tane, 2 tane trabzan tepelerine ise 4 tane yapıyoruz sıra boyunca. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son olarak 4. trabzanımı yapıyorum. Yine yarım kapatıyorum. Düzgün bir geçiş sağlamak için yine diğer renkle kapatıyorum. Ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum arkadaşlar ve diğer renklere geçeceğim. Diğer ipimi de kesiyorum. Hemen şöyle kısaca ipleri de saklamayı göstermek istiyorum. Bakın her sırada şu şekilde saklarsanız düğüm de atabilirsiniz eğer çözülmesinden korkuyorsanız. Şöyle sihirli halkaya attığımız düğüm gibi düğümünü de atıp zaten bakın örerken arkalarda sakladığımız için bu şekilde saklamamıza da gerek yok. Ama işimizi garantiye almak için bence saklayalım. Evet, ben diğerlerini daha sonra saklayacağım. Evet, şimdi hemen diğer renklerime geçiyorum. Şöyle yeşil ipimi tekrar aldım. Şöyle hemen şuradan başlamak istiyorum. Şöyle bunu, evet, yeşille bunu yapalım. Hemen ilk trabzan tepesine battım. İpimi sabitledim. 2 zincir çekiyorum. Ve bu iki tane ikili trabzanın şöyle tepelerine batarak 5 tane yapacağım arkadaşlar. Tekrar aynı yere batıyorum. İkinci. Hemen ortaya batıyorum. Üçüncü. Diğer trabzan tepesine 2 tane. Tekrar batıyorum. 5.'yi yarım kapatıyorum ve hemen şöyle beyaz renge geçiyorum. Evet. Yine şöyle arkadan uzunca bırakıyorum. İlmeğin içinden geçirdim. Şöyle ilmeklerimi sıkıştırıyorum. Şu yeşil ipi arkada yürütüyorum.
diğer iple beraber. Bakın şu artık ipi de arkada yürüteceğim. Evet. Şimdi burada 4 tane ikili trabzan var. Buraya 4 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4. Dördüncüyü yarım kapattım. Hemen yeşil rengime geri döndüm. Yeşil renkle kapattım. Tığ başını doluyorum ve 2 tane trabzan tepesine 5 tane. İlk trabzan tepesine 2 tane. Üçüncüyü tam 2 trabzan arasına. Dördüncü ve beşinci ikinci trabzan tepesine. Beşinci de yine yarım kapatıyorum. Ve beyaza geri dönüyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde. Daha sonra tığ başını doladım. 4 tane trabzana tek tek birer tane batarak 4 tane ikili trabzan. 2 3 ve 4. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi 2 tane trabzan tepesine 5 tane, 4 trabzan tepesine yine 4 tane yapmış olduk. Sıra boyunca bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. Sonuncu trabzanımı yapıyorum. Yarım kapatıyorum. Yeşil renkle kapattım ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar iplerimi şöyle saklayabilmek için uzunca bir kesiyorum. Hemen diğerini de kestim. Ve diğer renklerimize geldik. Şimdi amaç burada hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Renkleri birbirinin üzerine geçirebilmek. Yani burada gri mavi gri mavi olarak. Diğer taraftaysa beyaz lacivert beyaz lacivert olarak düşünürsek daha kolay uygulayabilirsiniz modeli. Hemen o yüzden pembeyi alıyorum. Şöyle ipime bir düğüm attım. Bakın pembenin üzerine yine pembe yapacağız. Bakın pembe bu hizada. O yüzden hemen ilkine şu şekilde sabitliyorum. Kapattım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane trabzan yapmıştık. Bu trabzanları şöyle 2 zincir çektim. Aynı yere batırıyorum. 2 tane buraya yaptım. Yan yana birer tane yapıyorum. Ve en son trabzana yine 2 tane. 1 ve ikinciyi tamamen kapatmadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Yani 4 tane trabzanı 6 trabzana çıkarmış oldum. Hemen diğer rengimi şöyle alıyorum. Yine uzunca bıraktım ve ilmeklerin içinden geçirdim. Şöyle 2 ilmeği de tutuyorum. Ve hemen şuraya geliyorum ve burada kaç tane yapmıştık? 5 tane. Yine burada 5 tane. 1 2 3 4 ve 5. Beşinciyi diğer renkle kapatacağım. Şöyle evet. Diğer renkle kapattım. Ve bakın yine 4 tane. 1, 2, 3, 4. Bu 4'ü biz 6'ya çıkacağız. Arkada ilmeklerimi yürütüyorum. İlk trabzana 2 tane. Yandaki 2 trabzana birer tane. Bir buraya. Bir buraya. 2 tane de son trabzana. İkinci trabzanımı yarım kapatıyorum. Yine şöyle sayalım.
1, 2, 3, 4, 5. Sonuncu yarım trabzan 6. Yani burada 5 tane trabzana 5 tane, 4 tane trabzan tepesine 6 tane yapıyoruz arkadaşlar. Hemen diğer rengimle kapatıyorum. Ve yine buraya 5 tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 ve 5.'yi yarım kapatıyorum. Diğer rengime geçiyorum ki eminim ki anlaşıldı. Sırayı bitirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. 5. trabzanımı yarım kapattım. 2 ilmeği de pembe ile kapatıyorum. İlmeklerimi sıkıştırdım. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum ve tekrar iplerimi kesiyorum. Ve köşeleri yapmadan önceki son sıramıza geliyoruz arkadaşlar. Şöyle ben her sırada arkayı temizliyorum. Şurayı da yürütmeyi unutmuşum. O yüzden sürekli tekrar ediyorum arada yürütelim diye. Bakın diğer taraflarda gayet düzgün. Evet. Şimdi bu son sırada hemen ipimi alıyorum. Şöyle beyaz ipimi alıyorum. İpime bir düğüm attım. Ve şöyle bakın. Beyaz yaptığımız burada pembe beyaz olarak gittiğimize göre hemen buraya geçiyorum. Biz buraya 6 tane trabzan yapmıştık. 2 veya 3 zincir çekip buralara tek tek yine 6 tane trabzan yapacağım. Şöyle arkada ipimi tekrar yürütüyorum. 2, 3, 4, 5, 6.'yı yarım kapatıyorum. Ve yeşil ipime geçiyorum. Bakın yeşil yine yeşilin üzerine gelecek. İpimi şöyle sıkıştırıyorum. Ve bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzanımız var. Bu 5 trabzanı 7'ye çıkaracağız. Yani 2 tane ilk trabzana, 2 tane son trabzana, ortadaki 3 trabzana da birer tane. Sayalım birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve yine aynı trabzana batırıyorum. 7. 7'yi yarım kapatıyorum ve beyaz ipime geçiyorum. Şöyle ipimi düzeltiyorum. Evet. Arkada yürütmeyi unutmuyorum. Burada yine arttırma yok burada arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6.'yı yarım kapatıyorum. 6 tane trabzanın tepesine 6 tane trabzan yapmış olduk. Arttırma yapmadık. Yeşilde arttırmamız var biliyorsunuz. Evet. Burada 2 tane ilk trabzana yapıyorum. 1, aynı trabzanın tepesine 2. Şurada gördüğünüz 3 trabzana birer tane. Birinci, ikinci tek, üçüncü tek ve dördüncüye 2 kez batıyorum. 1, ikinciye yarım kapatıyorum ve toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oldu. Beyazla kapatıyorum ve bu sırayı da bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum.
ve iplerimi kesiyorum. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. Bunları bu şekilde örüp bardak altlığı olarak da çok şık bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir öneride bulunayım dedim. Gerçekten çok şık görünüyor. Evet. Hemen şöyle ipimi alıyorum ve köşeleri yapmaya başlayacağız. Şimdi 6 tane hangi renkteydi? 2, 4, 6. Krem renk 6. 6 tane trabzanların tam ortasına, birinci değil, ikinci değil, üçüncü trabzan ortasına şu şekilde batıyorum. İpimi sabitledim. Şöyle arkadan ipimi yürütüyorum. Tek iple çalışacağız artık. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi burada bakın 3 tane beyaz var. 3 tane beyaza 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3. Yeşile geldim. Yeşile tığın başını doluyorum. Burada 7 tane vardı. 7 tane tekli trabzan. Tığın başını doladım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Tığın başını doladım. Yanındakine battım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Bu şekilde yeşil trabzanları bitiriyoruz tekli trabzanlarla. Yani tekli trabzanım 7 tane arkadaşlar. 7 tane tekli trabzan. 7 tekli trabzandan sonra 3 tane, zaten beyaza geldiğinizde anlayacaksınız. 3 tane ikili trabzan yapacağız. 3 tane ikili trabzan. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi tığın başını doladım. Bu hemen 3. trabzanın boşluğuna batıyorum. Önce 1, sonra 2 ilmek kapatarak üçlü bir trabzan yaptım. Araya 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Yine aynı yere batıyorum. Ve yine üçlü trabzan yapıyorum. Önce 1, sonra 2 kapatıyorum. Hemen bakın yan tarafta yine 3 tane beyaz var. O 3 beyaza 3 tane ikili trabzan. 1, 2 ve 3. Evet. Bakın yeşile geldim. Tığın başını doladım. 7 tane trabzanım var. 7 tane tekli trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen şöyle beyazlara geldik. 3 tane ikili trabzan. 1, 2 ve 3. 3. trabzanın boşluğuna geliyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve aynı boşluğun arasına batıp üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın şöyle bir köşemi tamamlamış oldum. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın 3 tane ikili trabzan, 7 tane tekli trabzan ve 3 tane üçlü trabzan, 3 trabzanın tepesine 3 tane ikili trabzan ve ara boşluğa bir üçlü trabzan, 2 zincir, bir üçlü trabzan şeklinde tüm köşelerimizi tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Bakın yine burada 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Üçüncü trabzanlarıma sadece bir tane trabzan yapmıştım 3 zincir çekerek. Şimdi hemen tekrar aynı yere batıp üçlü trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batıp kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum.
ipimi kesiyorum. Bu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar ama ben şöyle yine bir çerçeve sırası yapmak istiyorum. Orijinalinde de böyleydi zaten ama bu şekilde de bence çok hoş duruyor. Hemen şöyle son sırayı yine pembeyle yapmak istiyorum. Son sıra sadece tekli trabzan arkadaşlar. Şöyle köşeye battım. Bir zincir çektim. Tığın başını doladım. Bakın tek tek şöyle arkada ipimi de yürütüyorum, artık ipimi. 3 ilmeği aynı anda topluyorum. Tığın başını doladım. Trabzan tepesine battım. 3 ilmeği aynı anda topladım. Arttırma, eksiltme yok. Her bir trabzan tepesine birer tane tekli trabzan yapıyorum. Köşeye kadar devam edip köşeyi de göstermek istiyorum. Evet, köşeye gelmek üzereyim. Şöyle köşenin içine bir tane tekli trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve aynı köşenin içine bir tane tekli trabzan yapıyorum. Şurada araya kaçan trabzan tepesini unutmuyorum. Bu şekilde yine her bir trabzan tepesine batarak tekli trabzanımı yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk battığım köşeme tekrar batıp tekli trabzanımı yaptım. 2 zincir ve bakın burada ilk çektiğim zincirin şöyle arkadan tepesine batıyorum ve ilmeği şu şekilde takıp arkadan geçiriyorum. Şu şekilde tam geçiremedim, ip ayrıldı ama eminim ki siz anladınız. Şöyle tekrar deneyeceğim. Evet, şu şekilde bir zincir çektim ve ipimi keseceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha düzgün bir görüntü elde etmiş olduk. İpimi kesiyorum. Daha sonra ipimi saklıyorum. Şöyle ayrıntılı bir şekilde saklamayacağım. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Hemen şöyle modelimi göstermek istiyorum. Bu güzelliği bakar mısınız? Gerçekten çok şık oldu. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım sizler de modeli ve anlatımımı beğenmişsinizdir. Hemen aklıma gelmişken birleştirmeyi de şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle yan yana bir sıra birleştirilecek. Hemen üst tarafta da şu şekilde. Hemen videonun altına bir birleştirme videosu atacağım. Kaydırmalı birleştirme olarak şu şekilde birleştirebilirsiniz. Ya da dikerek birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size kalmış. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer buraya kadar beni izlediyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.